Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere çok lezzetli ve farklı bir börek tarifi vermek istiyorum. Tarifimize ilk olarak hamurumuzu hazırlayarak başlayalım. 4 su bardağı unu uygun bir kaba aldım. Üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıyorum. 1 pakette kabartma tozu ekleyerek karıştırıyorum. 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, 1,5 su bardağı da su ekleyelim. Suyu azar azar ekleyerek orta yumuşaklıkta bir hamur yoğuralım. Hamuru toparladıktan sonra tezgah üzerine alıyorum. 2-3 dakika daha yoğurmaya devam ediyorum. Altı eşit bezeye keserek hamuru yuvarlıyorum. Bezeleri yağlayarak büyük bir tepsinin üzerine alıyorum ve dinlenmeye bırakıyorum. En az 15-20 dakika kadar. Bu börekte toplamda 250 gram saf tereyağı, yarım çay bardağı da sıvı yağ kullandım. İç harcı için 200 gram kıymanın üzerine 1 adet ince doğranmış patates, 1 adet de ince doğranmış kuru soğan ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuz, kırmızı pul biber, karabiber, dereotu ve maydanoz ekleyerek tüm malzemeyi karıştırıyorum. Evet, hazırladığım iç harcı küçük köfteler halinde elimle yuvarlayarak bir tabağa alıyorum. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Evet, iç harcım ve dinlenmiş olan hamurlarım hazır, gördüğünüz gibi. Bir tanesini tezgah üzerine alıyorum. Hafif bir şekilde yağlayarak elimle sündüre sündüre ince olana kadar hamuru açıyorum. Evet, yeteri kadar büyüklükte açtıktan sonra hamurumun üzerine un serpiyorum. Daha sonra kenarından katlıyorum. Tekrardan yağlıyorum ve tekrardan unluyorum. Diğer tarafı da aynı yöntemle katlayarak unluyorum. Ve tekrardan katladıktan sonra yağ ve un serpiyorum. Evet, videoda görüldüğü gibi hamurumuzu katlayalım ve kenara alalım. Evet, bu bezemizi de ince olana kadar açalım. Açtığımız bezeyi hafif bir şekilde yağlayalım. Daha sonra un serpelim. Tam ortasına ilk açtığım hamuru yerleştirelim. Ve kenarlarını katlayarak ilk önce yağlayalım, daha sonra unlayarak
şekil verelim. Evet, videoda görüldüğü gibi katlamaya devam edelim. Katladığımız hamuru kenara alarak dinlenmeye bırakalım. Diğerleri de aynı yöntemle açarak şekil vermeye devam edelim. Evet, açtığım ve katladığım hamurları 15-20 dakika buzdolabında dinlendirdim. Yağları dondu. Biraz un serperek merdane yardımıyla dikdörtgen bir şekilde hamuru açıyorum. Evet, bu büyüklük yeterli olacaktır. Hamurumuzu 4 eşit şekilde keselim. Evet, 4 parçaya ayırdıktan sonra kenardaki parçaları ince şeritler halinde keselim. İç harcımızı aralıklı olacak şekilde şeritlerin üzerine yerleştirelim. Bütün parçaları üzerine alalım. Ve hamuru keselim. Kenarlarından iki tarafından sıktıralım ve ters döndürelim. Tekrardan kenarları bastırarak şekil verelim. Diğerleri de aynı yöntemle şekil vermeye devam edelim. Evet, tepsiye alalım. Yağlanmış bir tepsiye. Diğerlerini de aynı yöntemle şekil vermeye devam edelim. Kat kat baklava lezzetinde, görüntüsü ve lezzetiyle muhteşem bir börek tarifi denemenizi tavsiye ederim. İç harcım yeterli gelmediği için bir miktarını da iri kırılmış cevizle yapıyorum. Dilediğiniz iç malzemeyi kullanabilirsiniz. Haşlanmış patates, peynir veya benim gibi kıymalı veya cevizli de kullanabilirsiniz. Evet, böreklerimi tepsiye aldım. Üzerlerine kalan yağı bir fırça yardımıyla sürüyorum. Her tarafına gelecek şekilde. Önceden ısınmış 600 ayarlı 200 dereceli fırında yaklaşık 1 saat üzeri kızarana kadar pişirmeyi bırakıyorum. Pişen börekleri fırından hemen çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardılar. Servis tabağına alarak ikrama hazırlıyorum. Bir tanesini bölerek işini göstermek istiyorum yakından tekrardan sizlere.
Çok lezzetli oldu. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.